Kedi kültüre hoş geldin. Bugün sana belki de hiç düşünmediğin bir şey anlatacağım. Kedini severken yaptığım bazı hareketler onun gözünde tamamen farklı bir anlama geliyor olabilir. Ve evet, bazı kediler bu temasları ceza gibi bile algılıyor. Bu çoğu kişinin fark etmediği ama kedilerin dünyasında çok önemli bir detay. Hadi başlayalım. Kediler temas konusunda insanlardan çok daha hassastır. Onlar için dokunma bir iletişim şeklidir. Ve her iletişim gibi doğru bir zamanı ve doğru bir şekli vardır. Biz insanlar bazen bir kediye sevgi göstermek isterken aslında tamamen ters bir duygu yaratabiliyoruz. Bu yüzden bugün kedini gerçekten mutlu eden dokunuşların ne olduğunu konuşacağız. Ve en önemlisi hangi dokunuşların kedinin kendini tehdit altında hissetmesine yol açtığını anlayacağız. Önce şundan başlayalım. Kediler her teması kendileri başlatmak ister. Bu sadece bir kapris değildir. Bu onların doğuştan gelen kontrol ihtiyacının bir parçasıdır. Bir kedi sana yanaşıyorsa, kafasını sürtüyorsa, kuyruğunu dik tutuyorsa, aslında seni seviyorum, dokunabilirsin demek istiyordur. Ama sen bir kediyi dinlenirken aniden okşamaya başladığında bu çok farklı bir mesaj olur. O seni çağırmadı, hazırlıksız yakalandı ve çoğu zaman bu durum stres yaratır. Bunu özellikle uzmanlar sık sık vurgular ama en basit haliyle şöyle düşün. Birinin koluna dokunmak istiyorsun ama o kişi seni görmüyor. Birden arkasından gidip koluna sarılıyorsun. Ne olur? Bir anlık irkilme, gerginlik, kontrol kaybı. Kedinin yaşadığı tam olarak bu. Sen sevgi verdiğini sanıyorsun, oysa o neler oluyor paniğine giriyor. İşte bu yüzden bazı kediler uyurken ya da dinlenirken başlarının okşanmasından rahatsız olur ve tepki olarak pati atar, arkasını döner, ısırık benzeri küçük bir uyarı yapar. Bunlar agresyon değil, sadece bu anda istemiyorum diyor. Çok net, çok sade. Kedilerin bir diğer hassas noktası bedenlerinin bazı bölgeleridir. Karnı, patileri, kuyruk başlangıcı, bunlar kedilerin en savunmasız alanlarıdır. Doğada bu bölgeler saldırı için hedef olduğu için aynı temas ev ortamında bile onlarda bir tetiklenme yaratabilir. Tamamen içgüdüsel. Senin kötü bir niyetin yok tabii ki ama beden hafızası farklı çalışıyor. Bir de fazla sevgi problemi var. Bir kediyi uzun süre aynı noktadan okşarsan, özellikle sırt veya kuyruk bölgesinden, bir noktadan sonra ileri gelen bir sinir uyarımı oluşur. Kediler buna aşırı uyarılma tepkisi verir. Kuyruğun hızlı sallanması, kulakların hafifçe arkaya dönmesi, birden durup kendini yalamaya başlaması, bunların hepsi "tamam, yeter" mesajıdır. Ama çoğu insan bunu bilmez. "Ne oldu birden?" diye sorar. Aslında cevap çok basit. Onu gereğinden fazla uyarmış oldun. Kedinin sinir sistemi hızlı tepki verir. Bu yüzden kısa, tatlı ama kontrollü temas en doğrusu. Peki kedini mutlu eden dokunuşlar ne? İşte en sevilen noktalar. Yanakların bulunduğu bölge, çene altı, kulakların önü ve özellikle kedinin kendi gelip başını sana sürttüğü anlar. Bu kedinin güvenini ve bağlılığını gösterir. Ayrıca o bölgelerde koku bezleri bulunur. Sana kokusunu bırakır. Bu benim insanım işaretidir. En özel bağlardan biridir bu. Bir başka önemli detaysa zamanlama. Kedilerde temasın ne zaman başladığı kadar ne zaman bittiği de önemli. Bir kediyi severken onu kendi haline bırakmayı bilmek, kedinin sana çok daha fazla güven duymasını sağlar. Yani kontrolü ona devretmek aranızdaki bağı güçlendirir. Kedilerde güven temasla başlar ama temasın doğru yönetilmesi gerekir. Yanlış bir temas sadece bir anlık rahatsızlık yaratmaz. Daha uzun vadede kedinin senden uzaklaşmasına neden olabilir. Bu yüzden beden dilini okumak çok önemlidir. Kuyruk hareketi, kulakların yönü, göz kırpışı hepsi birer mesajdır. Örneğin kuyruğun ucunun küçük küçük titremesi, bu mutluluk göstergesidir. Ama kuyruğun hızlı şekilde sağa sola hareket etmesi hoşnutsuzluk sinyalidir. Kulaklar öne dönükse merak ve rahatlık vardır.
Arkaya yatıksa stres artıyordur. Gözlerin yavaşça kırpışı sana güveniyorum demektir. Bu küçük sinyaller kedini çok daha iyi anlamanı sağlar. Kedin zaman zaman senden uzaklaşabilir. Bu sevgisizlik değildir. Sadece kendi alanına ihtiyaç duyuyor. Ve bu alana saygı duyduğunda kedi sana çok daha sıcak gelir. Çünkü kediler karşılıklı saygıyı ödüllendirir. Sen ona kendi alanını tanırsan, o da sana sevgi alanını açar. Bazı insanlar ben kedimi sevdiğimde niye kaçıyor diye merak eder. Cevap çoğu zaman basittir. Yanlış zamanda, yanlış bölgede, yanlış şekilde dokunmuştur. Oysa kediler sevgi karşıtı canlılar değildir. Sadece daha seçicidirler. Daha ritmik, daha kontrollü. Bir de şu sık yapılan hatayı konuşalım. Kedi kucağında huzurla yatıyor diye sürekli aynı noktadan okşamak. Bu genellikle aşırı uyarılmaya yol açar. Kedinin rahat duruyor olması, dokunmayı sürdürmen gerektiği anlamına gelmez. Bazen kediler sadece yakınında bulunmak isterler. Dokunmadan da bağ kurabilirler. Kedini mutlu eden alternatif iletişimler de var. Mesela onun yanına oturmak, yavaşça göz kırpmak, elini uzatmak ama dokunmak için zorlamamak. Bunların hepsi kedi dilinde buradayım ve seninleyim anlamına gelir. Kedi bu güveni hissettiğinde teması kendi başlatır. Ve o an hem senin hem de onun için en güzel andır. Yani özetle kedinle güçlü bir bağ kurmanın sırrı dokunmanın miktarında değil, zamanlamasında, yerinde ve kedinin kendi isteğinde. Eğer kedin bir teması reddediyorsa bu seninle ilgili değildir. Bu kedinin içgüdüsel kontrol ihtiyacıdır. Ona bu alanı tanıdığında seni daha çok sevecektir. Son olarak küçük bir tavsiye. Kedini severken sık sık durakla. Tepkilerini oku. Kulaklar rahat mı? Kuyruk sakin mi? Vücudu gevşek mi? Bu 3 işaret varsa devam edebilirsin. Yoksa kısa bir mola en doğrusu. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Kedi kültüre hoş geldin tekrar. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal, patiyle kal.